Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle lezzetinden çatlayan harika bir çikolatalı kurabiye tarifim var sevgili arkadaşlarım. Şöyle tarifime, videoma geçmeden önce son halini sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Gerçekten çok az bir malzemeyle yapılışı çok pratik ve inanın çok lezzetli bir tarif. Bu tarifi kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine bir adet yumurtayı alalım. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, bu tarifimizde tereyağı veya margarin yani katı yağ yok. Daha sonra üzerine bir çay bardağı toz şekeri de aldıktan sonra şöyle şekerler eriyene kadar yani yumurtanın rengi değişene kadar karıştıralım. Bu aşama çok önemli. Kurabiyelerinizin böyle yumuşacık olmasını istiyorsanız mutlaka o şekerler erisin. İsterseniz bu aşamayı mikser ile de yapabilirsiniz. Çok daha pratik olur. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı nişasta, istediğiniz herhangi bir nişastayı kullanabilirsiniz. Daha sonra bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao. Eğer kurabiyelerinizin renginin böyle bir tık daha açık olmasını isterseniz kakaoyu 1,5 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Tekrardan şöyle bir çırpma telimiz ile güzelce karıştıralım. Daha sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Sevgili arkadaşlarım, bu tarifimde bir su bardağı ve artı bir yemek kaşığı un kullandım. Böyle yumuşacık hamurumuz olması gerekiyor. Birçoğumuz biliriz ki kakaolu hamur birazcık eli zor bırakır. Tekrar tekrar böyle un ilave edip kesinlikle hamurunuzu katılaştırmayın. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edin. Şöyle kaşığımla karıştırarak bir taraftan da unumu ilave edeceğim. İsterseniz hiç elinizle yoğurmanıza gerek yok. Bu işlemi tamamen kaşıkla da yapabilirsiniz. Yani bence elle daha kolay ama tabii nasıl isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Ben dediğim gibi toplamda bir su bardağı artı bir yemek kaşığı un kullandım. Evet, ben kaşıkla devam edemeyeceğim. Şöyle biraz kaşığım ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yani böyle elinizle dokunarak o kıvamını daha kolay anlayabilirsiniz. Hamuru güzelce yoğuralım. Kesinlikle kurabiye hamurunu gereğinden fazla yoğurmayalım. Sadece malzemeler karışsın yeterli. Evet, tam da bu aşamada içerisine yarım çay bardağı böyle iri çekilmiş ceviz içi ve yarım çay bardağı damla çikolatayı da ilave ettikten sonra şöyle kısacık tekrardan kurabiye hamurumu yoğuruyorum. Dediğim gibi çok fazla yoğurmayalım sevgili arkadaşlarım. Çok fazla yoğurduğunuz zaman kurabiye hamuru lastikleme yapar. İstediğiniz şekli veremezsiniz. Evet, böyle çok hamur böyle eli zor bıraktığı için dediğim gibi isterseniz sık sık hamurunuz elinizi yıkayın. Veya ben birazcık böyle un serperek hamurumu toparladım. Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde bezeler alıyorum sevgili arkadaşlarım ve görmüş olduğunuz gibi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Oldukça mesafeli bir şekilde kurabiyelerimizi yerleştirelim. Bu tarifimde ben toplamda 14 adet kurabiye hazırladım. Böyle çok küçük değil. Yani çok büyük bence hoş olmaz ama dilerseniz birazcık daha küçültebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz kişilerle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ve gerçekten kanalım açalı çok uzun bir süre olmadı. Bu kadarcık kısa bir süre içerisinde kanalım çok güzel bir şekilde ilerliyor sizler sayesinde.
Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlarım, gerçekten yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Gerçekten tariflerimi deneyen çok arkadaşlarım var, çok takipçilerim var ve yani genelde güzel yorumlar alıyorum. Tabii olumsuz yorumlar da oluyor içerisinde. Yani bu damak zevkinden veya içerisine kullandığımız kalite malzemelerin kalitesinden tabii ki değişebiliyor. Ama gerçekten çok seviniyorum tarifleri denediğiniz için ve düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaştığınız için. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz sohbet ederken ben de kurabiyelerimizin şeklini vermiş oldum. Şöyle birkaç tanecik kurabiyem kaldı. Daha sonra kurabiyelerimi önceden ısıtmış olduğum 150 derecede ben sadece 15 dakika pişirdim sevgili arkadaşlarım. Bu aşamada kontrollü olalım. Kesinlikle kurabiyeleri çok fazla pişirmeyelim. Şöyle şeklini verdikten sonra birazcık böyle elimizde üzerine bastıralım. Çok fazla da bastırmanıza gerek yok. Dediğim gibi oldukça mesafeli olsun kurabiyeleriniz. Evet, şöyle birazcık çatlaması yeterli sevgili arkadaşlarım. Bakın şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Kurabiyelerinizi fırından çıkardıktan sonra üzeri oldukça yumuşak olacak. Kesinlikle tekrar fırına sürüp pişirmeyin. Yani ilk etapta yumuşacık olacak. Kurabiyeler soğuduktan sonra sertleşecek, tam olarak kıvamını bulacak. Ve kurabiyeler hiç soğumadan bakın bardağımla şöyle üzerine birazcık bastırıyorum. Bu şekilde gerçekten görüntüsü de çok güzel olacak. Çok lezzetli olacak. Ya bu şekilde isterseniz yapabilirsiniz tabii ki. Normal bir şekilde de bırakabilirsiniz ama bence çok güzel oldu. Ama dediğim gibi bu işlemi soğumadan böyle fırından çıkarır çıkarmaz yapmanız gerekiyor. Gerçekten harika bir tarif, inanılmaz lezzetli bir tarif ve görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık. Ve gerçekten çok az bir malzemeyle kesinlikle denenmeye değer bir tarif. Evet sevgili arkadaşlarım, şöyle kurabiyelerim soğuduktan sonra sizinle o kıvamını, iç dokusunu daha yakından paylaşacağım. Evet, kurabiyelerim tamamen soğudu. Şöyle bir servis tabağına aldım ve ben özellikle kapak resmi çekmek için bu şekilde kurabiyelerimi birazcık süsledim. Bakın böyle kesinlikle kuru, böyle çıtır çıtır bir tarif değil. İçerisi böyle sakızımsı bir lezzet var. Tadı böyle damağınızda kalan bir tarif, bir lezzet. Dediğim gibi kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.